geldiniz. Bugünkü yayınıma hoş geldiniz. Farklı bir yerden, evin farklı bir köşesinden yayın yapayım dedim. Bugün Grimm masallarından devam edeceğiz. Biraz bekleyeyim, insanlar da toplansın ve başlayalım. Yani belki bugün 2 masal dahi okuyabilirim. Bir tane masalı kendim zaten belirlemiştim. Diğerini de artık beraber seçip de, yani daha doğrusu ben seçeceğim, yine beraber olmayacak. Bu şekilde yaparız. Şöyle bir şey, arkadaki resmi de göstermek istiyorum. Bugün böyle şeyin konusuna, okuyacağım masalın konusuna uyduğu için arkaya bu resmimi koydum. Kendi yaptığım bir resim. Böyle birazcık. Instagram'a tabii haber vermedim hemen. 9 civarı demiştim. İnsanlar gelir ve birazdan başlarız. Dakikası olmuş. Tamam. Bayağı olduk, o zaman başlayabiliriz zaten. Şöyle bir şeye de ayarlayayım. Diyorum ya, ben resmi de koymak istiyordum. Farklı bir yerden şey yapmak istedim. Evet. İlk okuyacağım masalın adı Meryem Ana. Grimm masallarında ne alakası var Meryem Ana'nın diyebilirsiniz. Bunu şey yapayım, önce okuyayım. İlk defa böyle bir şeyden yaptığım için birazcık amatörlüğüm olabilir, kusura bakmayın. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir oduncu karısıyla büyük bir ormanın girişinde yaşıyormuş. Oduncu ile karısının 3 yaşında bir kızları varmış. Oduncu ile karısı o kadar fakirmiş ki çoğu zaman yiyecek ekmekleri bile olmuyor ve kızlarına ne yedireceklerini bilemiyorlarmış. Oduncu bir sabah kafasında bin bir dertle ormanda çalışmaya gitmiş ve odun keserken karşısına birdenbire uzun boylu, güzel bir kadın belirmiş. Kadının başında pırıl pırıl yıldızlarla süslenmiş bir taç varmış. Kadın oduncuya şöyle demiş: "Ben İsa'nın annesi Meryem Ana'yım." Başında da taç var, yani bu da ayrıca ilginç. "Sen yoksul ve muhtaçsın. Bana çocuğunu getir. Onu yanıma alacak, ona anne olacak ve bakacağım." Oduncu itaat etmiş ve çocuğunu getirip Meryem Ana'ya vermiş. Meryem Ana da çocuğu alıp yanında cennete götürmüş. İlginç. Cennette çocuğa iyi bakılıyor, şekerli ekmekle tatlı süt veriliyormuş. Ayrıca elbiseleri altındanmış ve melekler onunla oynuyormuş. Böyle bir cennet şeyi var, fikri. Çocuk 14 yaşına gelince Meryem Ana onu yanına çağırarak, "Güzel evladım, ben uzun bir seyahate çıkacağım. Şimdi sana muhafaza etmen için cennetin 13 anahtarını vereceğim," demiş. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Mesela İbrani geleneğinde, Kabala'da ergenlik yaşı kızlarda 12, erkeklerde 13'tür. Yani 14 yaşına geliyor ya, bunu geçirdikten sonra bu şey yaptım ve cennetin 13 anahtarı diyor. 12 önemli bir sayı. Şimdi birazdan geleceğiz. 13'e de ayrıca değineceğim. Bu anahtarlara ait kapılardan 12'sini açıp içindeki güzelliklere bakabilirsin. Fakat 13. kapıya ait olan bu küçük anahtarı kullanman yasak. Sakın ola ki kapıyı açma, yoksa çok mutsuz olursun. Şimdi şöyle, 12 bir tamamlanış sayısı. Yani ben şimdi biraz bundan bahsetmek istiyordum. O yüzden de zaten bu masalı seçmiştim. Şimdi 12 bir tamamlanma sayısı. Yani bu Zodyak'ta da var. 12 burç vardır. 12 burç sistemi. Düşünüyorum başka nelerde vardı. 4 çarpı 3 olarak da zaten şey oluyor. 4 element ve 3 neydi ya? 4 element çarpı 3'tü.
3'ün özelliğini şimdi, şey yapacağım. 3'ün zaten çok özelliği var da. Ya, bir mükemmellik sayısı ve tamamlanma sayısıdır 12. O İsa'nın 12 havarisi de var zaten, onu da biliyorsunuz. 13 olduğu zaman, yani, bir uğursuzluk gibi bakılıyor. Bu aslında Hristiyan geleneğinde öyle. Yahudi İbrani geleneğinde ise 13 aslında bayağı kutsal bir sayı. Çünkü ahava denilen kelime, ahava aşk demektir, sevgi ve onun nümerik değeri 13'tür mesela. 13'ün bir sürü şeyler atfedilmiştir 13'e. Ben masalı böldüm, böyle bilgilere giriyorum. Neyse devam edeyim ben masalı okumaya. Kız her söyleneni yerine getireceğine söz vermiş ve Meryem Ana yola çıkınca cennetin kapılarını açıp içindekilere bakmaya başlamış. 13. kapıya gelene kadar her gün bir kapı açmış. Her bir odanın içinde etrafı türlü türlü güzelliklerle çevrili bir havari oturuyormuş ve kız karşısına çıkan eşsiz manzarayı ve ihtişamı seyretmeye doyamıyormuş. Yanındaki melekler de aynı onun gibi seviniyormuş. Sonunda geriye yalnızca yasak kapı kalmış ve kız kapının arkasında ne olduğunu öğrenmek için yanıp tutuşmaya başlamış. Tam olarak açmam ve içeriye de girmem, tam olarak açmam ve içeriye de girmem. Fakat birazcık görebilmek için kapıyı hafifçe aralamak istiyorum, demiş meleklere. Hayır, demiş melekler hep bir ağızdan. Günaha girersin. Meryem Ana bunu yapmanı yasakladı. Yaparsan bedbah olursun. Kız susmuş, fakat kalbindeki istek susmamış ve içini kemirmeye devam etmiş. Ona rahat vermemiş. Bir ara melekler dışarıya çıkınca şimdi tek başınayım ve içeriye bakabilirim nasıl olsa. Kimse bilmez diye düşünmüş genç kız. Anahtarı arayıp bulduktan sonra eline almış. Kilide sokmuş ve çevirmiş. Kapı açılınca kız alevler ve büyük bir görkem içerisinde kutsal üçlemenin oturduğunu görmüş. Bir süre her şeye şaşkınlıkla baktıktan sonra odadaki görkeme parmağıyla hafifçe dokunmuş ve parmağı altın olmuş. İçinde büyük bir korku hissetmiş, kapıyı çarparak kapatmış ve koşup kaçmış. Ne yaparsa yapsın korkusu bir türlü geçmemiş ve kalbi hızla atmaya devam etmiş. Parmağındaki altın da öylece kalmış. Ne kadar yıkayıp silse de çıkmamış. Şimdi hatırladım size, onu şey yapayım, böldüm. Ya kutsal üçleme falan da diyor zaten burada. Ama şöyle bir şey vardır. 12'nin aslı. Zodyak'taki işte 12 burç dedim. Eee 4 element ateş, hava, su, toprak. Ayrıca bu burçların da 3 özelliği vardır. Öncü, sabit ve değişken. 4 çarpı 3 12 buradan da geliyor. Yani bunların özellikleri. Aslında 7 çarpı 5 de, onu da ayrıca şey yapardım da sayardım da şu an ona girmeyeceğim. Yoksa masalı bitiremeyiz. Evet, devam ediyorum. Meryem Ana çok geçmeden seyahatinden geri dönmüş. Kızı yanına çağırmış ve cennetin anahtarlarını ondan geri istemiş. Kız anahtarları uzatınca Meryem Ana kızın gözlerine bakarak 13. kapıyı gerçekten açmadın mı diye sormuş. Hayır diye yanıt vermiş kız. O zaman Meryem Ana elini kızın kalbine koymuş. Kızın kalbinin nasıl hızlı attığını hissetmiş ve kızın yasağı çiğneyip kapıyı açtığını fark etmiş. Gerçekten yapmadın mı diye bir kere daha sormuş. Kız ikinci kez hayır yanıtını vermiş. Meryem Ana kızın cennetin alevine değip altına bürünen parmağını görüp günah işlediğini anlayarak yapmadın mı diye üçüncü kez sormuş. Kız üçüncü kez de hayır diye yanıtlamış. O zaman Meryem Ana bana itaat etmedin ve üstelik yalan da söyledin. Artık cennette bulunmayı hak etmiyorsun demiş. Tabi Allah'ın aklı üçtür. Burada da var. Meryem Ana da bu üçlemeye dikkat ediyor. Kız aniden derin bir uykuya dalmış ve uyandığında kendisini dünyada vahşi bir doğanın içinde bulmuş. Seslenmek istiyor fakat ağzından ses çıkaramıyormuş. Koşup gitmek istese de hangi yöne dönerse dönsün dikenli çalılarla çevrili olduğunu görüyormuş. Hapsedildiği bu yerde içi oyuk yaşlı bir ağaç varmış. Kız bu ağacı evi olarak kabullenmiş. Gece olunca uyuya girip uyuyor, fırtına ve yağmurlardan
onun sayesinde korunuyormuş. Fakat çok sefil bir hayatı varmış. Ve ne zaman cennetteki güzel hayatı, meleklerle nasıl oynadığı aklına gelse acı içinde gözyaşlarına boğuluyormuş. Kızın yiyebildiği tek şey bitki kökleri ve yabani çileklermiş. Bulunduğu yerde bunları topluyormuş. Sonbaharda ağaçlardan düşen fındık ve yaprakları kovuğuna taşıyor, kış olunca taşıdığı fındıkları tek tek yiyormuş. Kar ve soğuk bastırınca üşümemek için zavallı bir hayvan gibi yaprakların arasını sokuluyormuş. Çok geçmeden giydiği elbiseler parçalanarak üzerinden düşmüş. Güneş tekrar ısıtmaya başlayınca oyuktan çıkıyor, ağacın önüne oturuyor ve uzun saçları her tarafını bir palto gibi örtüyormuş. Böylece seneler geçmiş ve kız dünyanın ona verdiği sefalet ve perişanlık içerisinde yaşamaya devam etmiş. Yani aslında buradaki masalda bayağı bir işte Adem'le Havva'nın cennetten düşüşü gibi bir konu, tema var. Ağaçların yine yeşillenmeye başladığı günlerden bir gün kral ava çıkmış ve bir karacanın izini sürmeye başlamış. Karaca çalılıkların arasına kaçtığı için atından inmemiş ve kılıcını çekip çalılıkların içinden kendine bir yol açmış. Tam çalılıkları arkasında bıraktığı yerde ağacın altında oturan çok güzel bir kız görmüş. Kızın altın rengindeki saçları bütün vücudunu örtüyormuş. Kral büyük bir şaşkınlık içerisinde dona kalmış ve kıza "Kimsin sen? Neden bu ıssız yerde oturuyorsun?" diye sormuş. Fakat kız konuşamadığı için cevap verememiş. Kral konuşmaya devam ederek "Benimle birlikte sarayıma gelmek ister misin?" demiş. Kız başını hafifçe öne eğince kral kızı kollarına almış ve sarayda onu en güzel elbiselerle donatıp her ihtiyacını karşılamış. Kız konuşmasa da o kadar güzel ve ince ruhluymuş ki kral ona çok geçmeden aşık olmuş ve onunla evlenmiş. Bir yıl sonra kraliçe bir erkek bebek dünyaya getirmiş. Doğumun olduğu günün gecesi kraliçe yatakta yatarken Meryem Ana gözükmüş. Gerçeği söylemek ve yasak kapıyı açtığını itiraf etmek istiyorsan sana konuşma yeteneğini geri vereceğim. Fakat günahında ısrar edip inkarını inatla sürdürürsen bebeğini alıp götürürüm demiş. Kraliçe konuşabilirmiş ama inadından vazgeçmemiş. "Hayır, yasak kapıyı açmadım," demiş. Bunun üzerine Meryem Ana yeni doğmuş bebeği kraliçenin kollarından alıp yok olmuş. Yani demişti, seni uyarmıştı yani kızım, ne diyeyim. Ertesi sabah bebek bulunamayınca saray nazırları arasında kraliçenin insan eti yediği ve kendi bebeğini öldürdüğü söylentileri yayılmaya başlamış. Kraliçe tüm konuşulanları duyuyor fakat hiçbir şey söyleyemiyormuş. Kral ise kraliçeyi çok sevdiği için söylenilenlerin hiçbirisine inanmıyormuş. Aradan bir yıl daha geçtikten sonra kraliçe yine bir erkek bebek dünyaya getirmiş. Aynı gece yine Meryem Hanım ona görünerek yasak kapıyı açtığını itiraf edersen sana çocuğunu ve konuşma yeteneğini geri veririm. Fakat günahında ısrar edip inkarını inatla sürdürürsen yeni doğan bebeğini de alıp götürürüm demiş. Kraliçe yine hayır, yasak kapıyı açmadım deyince yalan söylüyor tabii yine. Meryem Ana bebeği kraliçenin kollarından almış ve cennete götürmüş. İyi yapmış yani bence de. Ertesi sabah bebeğin yokluğu fark edilince herkes yüksek sesle bebeği kraliçenin yediğini söylemeye ve saray nazırları kraliçenin ölüme mahkum edilmesini istemeye başlamış. Fakat kral karısını o kadar çok seviyormuş ki söylenenlerin hiçbirisine inanmamış ve saray nazırlarının bu konu hakkında konuşmasını yasaklamış. Bu yasağa uymamanın cezası ise işkence ve ölümmüş. Kraliçe ertesi yıl güzel bir kız bebek doğurmuş. Aynı gece Meryem Ana üçüncü kez gözükmüş ve kraliçeye "Peşimden gel," demiş. Sonra onu elinden tutup cennete götürmüş ve ona diğer iki çocuğunu göstermiş. Çocuklar gülüyor ve yer küreğiyle oynuyorlarmış. Kraliçe sevinince Meryem Ana "Kalbin hala yumuşamadı mı?
Yasak kapıyı açtığını itiraf edersen 2 oğlunu geri veririm demiş. Fakat kraliçe soruyu üçüncü kez hayır yasak kapıyı açmadım diye yanıtlamış. Bunun üzerine Meryem Ana kraliçeyi dünyaya geri göndermiş ve üçüncü bebeği de yanına almış. Yani bu kadar salak bir kız, yani bilmiyorum, orada bebek falan da var. Yani gerçekten kapıyı açmasa bile insan itiraf eder artık, yani hani bebekleri alacak falan. Yani inadı ne, gerçekten çok saçma. Burada kitaplar varmış. Ertesi sabah durum fark edilince herkes kraliçe insan eti yiyor, mahkum edilmesi gerekir diye bağırmaya başlamış. Kral saray nazırlarını artık geri çeviremiyormuş. Kraliçe mahkeme önüne çıkartılmış ve soruları yanıtlayıp kendisini savunamadığı için yakılarak ölümle cezalandırılmış. Kraliçe bir kazığa bağlanmış ve toplanan odunlar etrafına yığılmış. Odunlar alev alıp yanmaya başlayınca kraliçenin gururu yumuşamış. Yani lütfen, sonunda yani bu kadar yanacak. Kalbi pişmanlıkla dolup taşmış ve yani korku, ölüm korkusu, yani kalbi falan pişman olmadı bu karının, bence de, neyse. Karı dedim. Keşke ölmeden önce o kapıyı açtığımı itiraf edebilsem diye düşünmeye başlamış. O anda dili çözülerek evet Meryem Ana kapıyı açtım diye bağırmış. Birdenbire gökten yağmur boşalmış ve alevleri söndürmüş. Üzerinde bir ışık belirmiş. Meryem Ana 2 oğlan yanında ve yeni doğan kız kollarında olmak üzere ışığın içinden çıkıp kim ki işlediği günahtan dolayı pişman olur ve günahını itiraf ederse kraliçenin bağışlanır diyerek kraliçeye çocuklarını geri vermiş, dilini çözmüş. Böylece kraliçe çok sevinmiş ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Yani şurada şey var aslında, bu masal herhalde yaratıldığı, uydurulduğu, anlatıldığı dönemde şöyle bir şey deniyordu herhalde. Meryem Ana çokça yani böyle Hristiyanlık propagandası da var. Meryem Ana çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir, çocukları korur deniyordu. Ve de yani günahınızı itiraf edin. Şey gibi çünkü, yani inatla kız yalancı yanacak. Hani bak buna rağmen bağışladı, sana hak da veriyor kaç defa, bunu bağışlayın gibisinden bir mesajı vardı diye düşünüyorum. Yani çünkü bunlar halk masalları ya, halk arasında söyleniyor, birileri anlatıyor falan. Evet, bir masal daha okusam mı? Ne kadar süre oldu? Aslında bir masal daha okuyabilirim. Ama masal seçeceğim. Şöyle, korkmayı öğrenmek üzere. Yani 3 değil. Çok mu kısa bu da? Çok hayvanlı bir şey istemiyorum. Onlar Ezop masalları gibi oluyor. Baş parmak. Bu çok mu uzun? Bunun başı ilginç ya. Haydut damat. Nasıl bir şey çıkacak bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar güzel bir kızı olan bir değirmenci varmış. Kız büyüyünce kızının iyi bir evlilik yapmasını arzu ederek düzgün bir damat adayı gelip kızı isterse ona veririm diye düşünmüş. Çok geçmeden epey zengin bir aday ortaya çıkmış. Değirmenci adamın herhangi bir kötülüğünü görmediği için kızıyla evlenmesini onaylamış. Tabii dışarıdan bir şey gözükmüyor. Ancak kız adamdan pek hoşlanmamış ve onu gelinin bir damadı sevmesi gerektiği gibi sevmiyormuş. Ona her baktığında veya onu her düşündüğünde kalbini bir korku sarıyormuş. Bir seferinde adam ona benim nişanlımsın ama bir kere bile beni ziyaret etmedin demiş. Kız
Evinizin nerede olduğunu bilmiyorum demiş. Evim karanlık ormanın içinde diye cevap vermiş adam. Bunun üzerine kız bir bahane uydurarak yolu bulamayacağını söylemiş. Damat adayı, önümüzdeki pazar günü bana gelmen lazım. Bütün misafirleri davet ettim ve ormanda yolu bulabilmen için yoluna kül serpiştireceğim demiş. Pazar günü gelip de yola çıkması gerektiğinde kız bir yandan çok korkuyor, öte yandan neden böyle korktuğunu anlayamıyormuş. Ya bir kere adam diyor ki ben kül serpiştireceğim diyor. Yani çiçek falan değil, kül olması zaten bir kere yeterli bir sebep korkması için. Yolu işaretlemek için her iki cebini de bezelye ve mercimekle doldurmuş. Ha, kız da akıllı geri dönmek için. Ama onları hayvanlar yiyebilir. Ormanın girişinden itibaren yere serpilmiş olan külü takip etmiş ve her adımda sağa ve sola birkaç bezelye tanesi atmayı da ihmal etmemiş. Bütün gün boyunca böyle yürümüş. Sonra ormanın en karanlık yerine gelince tek başına duran bir ev görmüş. Ev kızın hiç hoşuna gitmemiş. Çok karanlık ve korkutucu bir görüntüsü varmış. İçeriye girmiş fakat içeride kimseler yokmuş ve eve büyük bir sessizlik hakimmiş. Aniden bir ses duyulmuş. Geri dön. Genç gelin geri dön. Bu katil evinden geri dön. Kız kafasını kaldırıp etrafa bakmış ve sesin duvarda asılı bir kafesin içindeki kuştan geldiğini görmüş. O anda kuş tekrar seslenmiş. Geri dön, genç gelin geri dön. Bu katil evinden geri dön. Güzel kız odadan odaya geçerek ilerlemiş ve bütün eve bakmış fakat evde hiç kimseler yokmuş. Sonunda bodruma da inmiş, orada sürekli başını sallayan çok yaşlı bir kadının olduğunu görmüş. Acaba nişanlımın burada oturup oturmadığını bana söyleyebilir misiniz diye sormuş kız. Ah zavallı çocuğum diye cevap vermiş yaşlı kadın. Nereye düştün sen böyle? Katillerin inindesin. Yakında düğün yapıp gelin olacağını sanıyorsun fakat ölümle nikah kıyacaksın. Bak bana şuraya içi dolu bir kazan hazırlattılar. Seni ellerine geçirince acımasızca parçalara ayırıp pişirecekler ve yiyecekler. Çünkü bunlar insan eti yiyor. Seni kurtaramazsam sonun geldi. Walking Dead'te de insan eti yiyorlardı bir yerde. Aklıma o geldi. Hansel Gretel masalı da Grimm'lerdir. Onlarda da insan eti yiyor. Ayrıca Grimm masalları aslında bayağı bir nasıl diyeyim korkunç şeyler barındırıyormuş. Böyle bir şey. Gerçi tecavüz de edebilirler. Neyse. Hemen ardından sefil çete eve gelmiş. Hepsi sarhoşmuş ve yanlarında başka bir kız getirmişler. Kızın yalvarma ve çığlıklarını hiç aldırmıyorlarmış. Kız bir bardak beyaz, bir bardak kırmızı ve bir bardak kıza bir bardak beyaz, bir bardak kırmızı ve bir bardak sarı şarap içirmişler. Şaraptan kızın kalbi çatlamış. Sonra kızın üzerindeki elbiseleri parçalayarak çıkarmışlar. Kızı bir masanın üzerine yatırmışlar ve güzel bedenini parçalara ayırıp üstüne tuz dökmüşler. Fıçının arkasında saklanan zavallı kız tir tir titriyormuş çünkü ele geçirirlerse kendisine ne yapacaklarını görüyormuş. Ya bayağı korkunç ya. Yani kızı soyuyorlar, parçalara ayırıyorlar. Yani bence başka şey de vardır da sansürlemiş olabilirler yani. Haydutlardan biri öldürdükleri kızın küçük parmağında bir altın yüzük olduğunu görmüş ve yüzüğü çekerek çıkaramayınca eline bir balta alıp kızın parmağını bir vuruşta elinden ayırmış. Fakat parmak havaya sıçramış ve fıçının arkasındaki kızın kucağına düşmüş. Haydut eline bir gaz lambası alarak parmağı aramaya başlamış. Ama parmağı bir türlü bulamıyormuş. Başka bir haydut büyük fıçının arkasına baktın mı diye sormuş. Tam o anda yaşlı kadın gelin ve yemeğinizi yiyin aramaya yarın devam edersiniz parmak kaçmıyor ya diye araya girmiş. Bu kadın niye orada? Yaşlı kadının orada ne iş var? Birinin annesi mi acaba? Haydutlar yaşlı kadına hak vermiş ve aramayı bırakıp yemeğe oturmuşlar. Sofra duruyor diyor insan eti. Yaşlı kadının yaşlı kadının şaraplarına uyku şurubu katmasının sonucunda
Çok geçmeden Bodrum'da yerlere uzanıp horul horul uyumaya başlamış. Genç kız horultuları duyunca fıçının arkasından çıkmış ve uyuyan haydutların üzerinden geçmeye koyulmuş. İçlerinden birisini uyandırmaktan çok korkuyormuş. Fakat Tanrı yardım etmiş ve düzlüğe çıkmayı başarmış. Bir dakika. Ee, Ne vardı? Bir dakika. Sürekli başını sallayan çok yaşlı bir kadının oturduğunu görmüş. Ha, kadın kafeste değil. Fakat yaşlı kadınla birlikte yukarıya çıkıp kapıyı açmış ve çabucak bu katil ininden uzaklaşmışlar. Yola serpilen kül rüzgar tarafından dağıtılmış ama bezelye ve mercimek taneleri bu arada filizlenmiş ve ay ışığında gitmeleri gereken yolu gösteriyormuş. Bütün gece yürüdükten sonra sabaha karşı değirmene varmışlar. Kız babasına başından geçen her şeyi anlatmış. Düğün günü gelip çatınca damat ortaya çıkmış. Değirmenci de tüm akrabaları ve tanıdıkları düğüne davet etmiş. Çok heyecanlı yerdeyiz. Sofraya geçince herkesin bir şey anlatması istenmiş. Gelin sessiz bir şekilde oturuyor, hiçbir şey söylemiyormuş. Bunun üzerine damat geline sen de bize bir şey anlatsana bir tanem demiş. Gelin o halde bir rüyamı anlatayım demiş ve anlatmaya başlamış. Tek başına bir ormanda gidiyordu. Ay şöyle nasıl? Sonra bir eve geldim. Evde kimsecikler yoktu. Fakat duvarda asılı bir kafesin içindeki kuş bana seslenmeye başladı. Geri dön, genç gelin geri dön. Bu katil evinden geri dön. Rüyam böyleydi bir tanem. Odalardan geçtim. Hepsi boştu ve hepsinde korkunç bir hava vardı. Sonra bodruma indim. Orada sürekli başını sallayan yaşlı bir kadın oturduğunu gördüm. Nişanlım bu evde mi oturuyor diye sordum ona. Bana ah zavallı çocuk katillerin inine düştün. Nişanlım burada oturuyor fakat seni parçalara ayırıp pişirmek ve yemek istiyor dedi. Rüyam böyleydi bir tanem. Yaşlı kadın beni büyük bir fıçının arkasına sakladı ve tam o anda haydutlar içeriye girdi. Yanında genç bir kız vardı. Kıza birer bardak kırmızı, beyaz ve sarı şarap içirdiler. Şaraptan kızın kalbi çatladı. Evet, rüyam böyleydi bir tanem. Haydutlar bunun ardından kızın elbiselerini yırtarak çıkardı. Güzel bedenini bir masanın üzerinde parçalara ayırdı ve üzerine tuz döktü. Rüyam böyleydi bir tanem. Haydutlardan biri kızın parmağında bir altın yüzük gördü ve yüzüğü çekerek çıkaramadığı için parmağı bir baltayla kesti. Fakat parmak havaya sıçradı ve fıçının üstünden benim kucağıma düştü. İşte yüzüklü parmak da burada. Genç kız bu sözlerle birlikte parmağı çıkarmış ve bütün misafirlere göstermiş. Ya şey gibi bu bana bu kısımlarda fenalık geliyor, sıkılıyorum. Hani dizilerde falan, özellikle Türk dizilerinde geçmişe dönerler, tekrar ederler ya, böyle olmuştu falan. Burası dizi olsaydı böyle geçmiş anılar olarak tekrar bir loop'a girerdik. O yüzden ben orada sıkılıyorum, böyle hızlı okuyorum. Evet, şimdi heyecanlı yerindeyiz. Genç kız tüm olan biteni anlatırken yüzü bembeyaz olan haydut damat ayağa fırlamış ve kaçmak istemiş. Fakat misafirler onu yakalayıp mahkemeye teslim etmişler. Mahkemede haydut damadı ve çetesini işledikleri alçakça suçlar yüzünden cezalandırmış. Ay, burada bitti. Ya bu yaşlı kadın neyin nesiydi, kafası sallanan kadın? O nereye gitti? Yani bunlar kaçtı. O zamana kadar niye kaçmamış? Niye onu kesmemişler mesela? Yaşlı diye eti iyi değildir diye mi kesmemişler? Yani orası bir garip. Yani masaldaki şeyler, soru işaretleri. Evet, böyleydi bu masalda. İlginçti ama bu daha heyecanlıydı. Grimm masallarının aslını bulmaya çalışıyorum. Çünkü Grimm masallarının aslı bayağı içi tecavüzlerle, işte şiddetle, vahşetle doluymuş. Buradan da belli oluyor. Yani mesela şeyin aslını bulabilirsem, kırmızı başlıklı kız falan, yedi cüceler neler neler yapıyor. Böyle şeyler varmış Rapunzel'de falan da. Onu bulabilirsem ya da bulmama yardımcı olursanız onu okurum. Bayağı vahşi olduğunu duymuştum.
Var böyle yani Kuzeyliler de Almandı zaten onlar da. Böyle şeyler, hayal gücü ya da gerçek mi bilmiyorum. Neyse, bugünlük bu kadar. Hafta sonu da yayın açacağım. O zamana kadar, ve bunu da izlediğiniz zaman beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle lafları pek sevmiyorum ama yine demek lazım sanırım. Neyse, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.